En iyi GTA evinin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ben ettim. Aslında GTA serisinde bir sürü ev var. Karakterlerin oyunun başına sahip oldukları kendi evleri, kalabileceğimiz otel daireleri ve satın alabileceğimiz lüks malikaneler. Biz ise bugün GTA 3'ten başlayıp GTA 5'e kadar olan en iyi GTA başlangıç evini bulacağız. İlk durağımız GTA 3'ten Claude'un polisten kaçtıktan sonra saklanmak için kullandığı bu ev. Evimiz bir ara sokakta yer alıyor ve açık konuşmak gerekirse manzarası yok. Gerçi yok demek haksızlık olur. Gözünüzü biraz kısarsanız beton yığınları arasında görebileceğiniz küçük bir deniz manzarası var. Evin yanında tam şirket kurmalı, küçük ve tek arabanın zar zor girebileceği bir garaj bulunuyor. Evin içine giremiyoruz ama açık kapısından görebildiğimiz kadarıyla evin içinde bir adet aşırı rahatsız yer yatağı, çalışıp çalışmadığı belli olmayan bir tüplü televizyon, fırın, mikrodalga ve çamaşır makinesi bulunuyor. Hani içerisi çok temizdi de bir de çamaşır makinesi mi koydunuz? Gerçi burası bir saklanma yeri. Bilerek koyduklarını zannetmiyorum da neyse. Evde birkaç tablo ve şu anda burada YouTube'da söylememin hiçbir şekilde mümkün olmadığı muhtemelen El Burro karakterinden gelen pis içerikli dergiler bulunuyor. Genel olarak buraya puanım 10 üzerinden 1. Sıradaki evimiz GTA Vice City'den Tommy Vercetti'nin Ocean View isimli oteli. Konumu iyi olan ve geceleri ışıklarla parlayan çok güzel bir otel. Otelimizin Miami sahillerini gören çok güzel bir manzarası var. Otele girince bizi güzel bir lobi ve kayıt noktası karşılıyor. Bu kayıt noktasının otel odasında bulunması daha mantıklı olur. Ama oynanış açısından burada olması daha iyi bir karar. Merdivenlerden çıkıp odamıza doğru yürüdüğümüzde ise gördüğümüz ilk şey odanın kapısının olmaması. Mahremiyet 0. Neyse şu odaya girelim artık, çok uzattık. Odamız temiz ve ferah. Yaz aylarında bizi ferahlatmak adına odada güzel bir vantilatör var. Ama neye yetecek? Bari bir klima falan koysaydınız. Odamızda sanatsal denilebilecek mobilyalar mevcut. Güzel bir oturma kısmı var. Burada yayılıp oturabiliriz ama bu koltuğa oturduğumuzda gördüğümüz manzara GTA 3 afişi ve duvar. Odada televizyon yok mu? Var. Peki nerede? Yatağın önünde. Odada tuvalet olduğunu düşündüğüm açılmayan bir kapı da mevcut. Burada da güzel bir mini barımız mevcut ama ne eksik? Tabii ki de buzdolabı. Yaz ayında burada bir buzluk olsaydı daha da iyi olabilirdi. Son olarak ise yatağımız küçük ama çok rahat. Genel olarak buraya puanım 10 üzerinden 8. 2 puanı kapı olmamasından ve diğer şeylerden kırdım. Sıradaki evimiz GTA San Andreas'tan CJ'in, daha doğrusu annesinin evi. Evimiz dışarıdan baktığımızda güzel ve korunaklı. Bir mahallede, yani Grove Street'te bulunuyor. Müstakil ve 2 katlı bir ev. Bu senaryoyu yazan adamın çatımız var ama çatıya çıkamıyoruz. Evin yanında 2 veya zorlarsak 3 aracı alabilecek bir garajımız mevcut. GTA 3'teki garajda şirket kurabiliyorsak burada holding kurarız anasını satayım. İçeri girdiğimizde bizi karşılayan güzel bir oturma odası mevcut. Koltuklar rahat, ev temiz. Tam bir Türk evi tarzında tasarlanmış. Burada güzel bir televizyonumuz var ve yanında da istersek oynayabileceğimiz PlayStation 3'ümüz mevcut. Mutfağımız güzel ve büyük ama bu evde ilk eksi puan vereceğim şey mutfakta mevcut. Mutfağımız açık mutfak denilen tarzda, yani kapısız olarak tasarlanmış. Yani balık ve kızartma tarzı şeyler yaparsanız tüm ev kokar. Peki aspiratör diye bir şey var, duydun mu derseniz, duydum tabii ki de ama burada yok işte, sorun da orada ya. Üst kata çıktığımızda ise bizi güzel bir giyinme odası karşılıyor. Giyinme odasının hemen önünde ise küçük bir yatak odamız mevcut. CJ için yeterli bir oda, sonuçta tek yaşıyor. Etraf biraz dağınık ama olur o kadar. Son olarak evde muhtemelen tuvalet veya başka bir oda olduğunu düşündüğüm 2 adet açılmayan kapımız var. Ve en büyük puan kıracağım yer. Evde camlar var ama dışarısını göremiyoruz. Bu oyundan önce çıkan GTA Vice'de çalışan camlar varken neden burada yok? Sonuç olarak bu eve verdiğim puan 10 üzerinden 7. En büyük puan kırdığım yer tehlikeli bir mahallede olması. Sıradaki evimiz GTA 4'ten Niko Bellic'in Liberty City'ye geldiğinde kuzeni Roman tarafından verilen apartman dairesi. Mohawk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir apartman. Apartmana girince 2. kata merdivenle çıkıp dairemize ulaşabiliyoruz. Bu sefer kapısı var. Artı puan. İçeri girince öğrenci evinden hallice pis bir daire görüyoruz. Yatak bile yok. Bildiğin çekyatı açıp üstüne 30 yıllık nevresim sermişler. Tabii ki de rahat değil. Bel tutulma garantili ve bu koltuğa sadece kot pantolonla yatabilirsiniz. Öyle bir koltuk. Duvarlar artı 18 posterlerle dolu. İstersek buradaki koltuğa oturup açıp izleyebileceğimiz bir televizyon da mevcut. Çoğu kanal çekmiyor ama çeken birkaç tane kanal var. Bu neymiş lan? Sanıyordum ama asıl hikaye arka plandaki detaylarda dönüyormuş. En iyisi Vedat Uyuoğlu. Bu karakter neden böyle davranıyor? Kafayı yiyecektim. En iyisi Vedat Uyuoğlu. Merhaba, ben Beratronik. YouTube'da bana üye olabileceğinizi biliyor muydunuz? YouTube ayrıcalıklı olduğunuzu söylüyor. Ben de öyle diyorum.
İnanıyorum ki bu kanaldaki her izleyici özel rozetleri, üyeleri, özel videoları ve öncelikli yanıtları hak ediyor. İşte bu yüzden sizin için içerik üretiyorum. En iyisi Berat Ayıyor. Ya Berat bu ne Tonik. s**ko bir reklammış. Bu arada buradaki camlar da açılmıyor, yani dışarısı görünmüyor. Yerde gezen böcekler de var. Aşırı kirli bir ev. Mutfak tarafı yine bayağı pis ve burada yüksek ihtimalle tuvalete giden açılmayan bir kapı var. Eve puan vereceğim ama önce merak ettiğim bir şey var. Siz Nikon'un bu pis evinde bir gece geçirmek için kaç para alırdınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi puan verip GTA 5'e geçelim. Buraya puanım 10 üzerinden 3. Buradan sonra CJ'nin evi saray gibi geliyor zaten. Sıradaki evimiz GTA 5'ten Michael'ın evi. Gerçi ev demek az olur. Bildiğin villası. Burası Rockford Hills'te bulunan 2 katlı bahçeli bir villa. 2 araba sığdırabileceğin bir garajı var. Ama hayvan gibi bir bahçesi olduğu için ucuz olan arabalarınızı bahçeye park edebilirsiniz. Arka bahçesine geçtiğimizde bir havuz, şezlonglar ve kocaman bir tenis kortu var. Tenisin kortu mu oluyordu hiç bilmiyorum ama çok da umurumda değil. Eve dışarıdan baktığımızda bile Michael'ın ne kadar sonradan görme olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten bu evde FIB tarafından verildi. Evin içine girdiğimizde her tarafta zevksiz tablolar olduğunu görüyoruz. Ve pahalı ama sevdiğim tarzda mobilyalar mevcut. Mesela girişteki bu koltuk tamamen süs için konulmuş gibi. Buraya bir kere bile oturduklarını hiç sanmıyorum. Hadi ayakkabı bağlamak için oturursun diyeceğim de bunlar da eve ayakkabıyla giriyor anasını satayım. Evin içinden garaja girebildiğimiz bir kapı da var. Diğer oyunlara göre güzel bir detay. Artı puan. Yine açık bir İtalyan tarzı mutfak var ama bu sefer aspiratör olduğunu düşündüğüm şu şeylerden var. Çok geniş ve güzel bir oturma odası mevcut ama televizyon yok. Onun yerine projeksiyon koymuşlar. Ama yine de açıp izleyebiliyoruz. Koltuğun hemen arkasında ise okuduklarını bile sanmadığım bir kütüphane mevcut. Üst kata çıktığımızda ise çocukların odası, tuvalet ve yatak odasına ulaşabiliyoruz. Bu sefer diğer oyunlar aksine tuvalete gidebiliyoruz. Michael'ın odasına geldiğimizde ise büyük ve gerçekten rahat yatak ve büyük bir giyinme odası mevcut. Ama bu evin en büyük eksiği evde hiçbir zaman huzur olmaması. Sonuç olarak bu eve verdiğim puan 10 üzerinden 7. Sıradaki evimiz Franklin'in evi. Daha doğrusu teyzesinin gecekondusu. Bu evin çok tanıtabileceğim noktası yok. Franklin'in teyzesinin evi olduğu için kısmen temiz bir ev. Bahçesinde 2 araçlık güzel bir garajı ve köpeğimizin kulübesi var. Evin içinde oturup televizyon izleyebileceğiniz güzel bir oturma odası da mevcut. Franklin'in odası ise güzel bir yatağı ve televizyona sahip. Kısacası GTA evreninde Michael'ın ve CJ'nin evinden sonra en yaşamak isteyebileceğim evlerden bir tanesi. Sonuç olarak bu eve verdiğim puan 10 üzerinden 6. Sıkıntılı bir mahallede olmasa daha da yüksek bir puan verebilirdim. Sıradaki evimiz Trevor'ın karavanı. Ev bile demeye dilim varmıyor. Karavandan bozma bir yer. Karavan bahçe bile sayılmayacak, etrafı çitlerle çevrilmiş bir arazi üzerine kurulmuş. Tek bir araç sokabileceğiniz küçük ve aşırı pis bir garajı var. İçeri girince tuvalet, banyo, yatak odası ve mutfak mevcut. 1+1 bir karavan. Yerlerde Nikon'un evi gibi bir sürü hamam böceği var ama valla Nikon'un evi daha temizdi ya, ne yalan söyleyeyim. Neyse hadi çok etrafa dokunmadan buradan çıkalım. Sonuç tablosuna baktığımızda bence en iyi GTA evi GTA Vice City'deki Tommy'nin oteli. Evet, benim listem ve puanlarım bu şekildeydi. Ama videoyu kapatmadan önce bu kanalın gerçek sahiplerine, yani bana destek üyelerinize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Siz de destekçi üyeliği alıp bana destek olabilir. Arka plan dedektifi alıp videoların kamera arkasını izleyebilir. Gizli üst üyeliği alıp bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Şimdi tek tek üyelerimize teşekkür ederim. Furkan Şimşek, Ralf Besip Tibuk, Taha Caner Leblebici, Atilla, Nur Kerbela, YSNSNN, Nova Strike, Husvat, Yufus, Sem Amca, Memoli, Prometheus, Süpev, Avuç, Gökhan Türkmen, Keramettin, Ahmet Sezer, Bulut Bektaş, Finus, Hybrex TR, İsıldak TV, Umut Yede, İsmail Sarp'ta, hepinize tek tek desteğiniz için teşekkürler. Yorum yazmayı ve videoya like atmayı unutmayın.